Arkadaşlar merhaba. İlk kez Merhabalar. Ferrari çekiyoruz değil mi abi? Evet. Sen Vay evet. be. Bu kadar zamanda ilk kez Ferrari. Ama yani büyük ayıp yapmışız ya. Evet. Yani senin gibi Ferrari tutkusu olan bir adama yapmamalıydık bunu. Hadi o Olmamış. zaman. Hadi kusura bakma. Olmadı ama bu. Vallahi olmadı. Vallahi. Ama Doğrusu. en özelinden başladık bence. Çok özel. Çok çok özel. Yani şu elimde görmüş olduğunuz arkadaşlar. Önce anahtarını göstereyim. Anahtarı bile güzel ya. Bak. Boncuk. Vallahi. O anahtarın üstündeki amblem Ferrari amblemi değil. Bu amblem yarış takımının amblemi. Öyle mi? Evet. Ve bu yarış takımının amblemi olan araçlar sadece Ferrari'nin özel olarak yarış takımıyla beraber geçtiği araçları gösterir. Normal bir Ferrari amblemi değil yani. Ferrari anahtarı değil. Normal anahtarda at biraz kambur durur arkadaşlar. Bunda Normal anahtar şu öndeki dikdörtgen logo. Aa evet. Tabii. Gel bakalım farkına. Evet. Bunun üstünde O logo zaten bu yarış Çizgi var. takımının logosu. Bak. O da burada duruyor. O da burada Eyvallah. duruyor. Yarış takımı logosunun standart olduğu araçlar dediğim gibi yarış takımıyla beraber hazırlandı ve özel seri Ya işte Stradale, ya Stradale, Enzo, LaFerrari, F40, 288 GTO, işte Pista, Aperta. Bunlar sonradan Ferrari'lere koyulabiliyor. Opsiyonel bir şey ama standart olan gelenler bu modeller. özellik bu. Yarış takımıyla beraber geliştirilen. Evet. Yürüyen Aynen. Ferrari kütüphanesi Ferhat Albayrak'ta Estağfurullah. programımız devam ediyor arkadaşlar. Tasarım onu söyleyecek bir şey yok. Ben bunun tasarımı zaten çocukluğumdan beri çok beğeniyorum. Evet. Ama tabii ki bu otomobilde Stradale olduğu için arkadaşlar çok özel bir otomobil. O yüzden özel parçalarda tabii ki var. Normalde Evet. karbon aynalar yok. Bu Tabii. camlar yok. Tabii. Şu camların bir açılışını gösterelim mi arkadaşlar, merak gösterelim. ediyorlar. Bu arkadaşlar bildiğiniz Le Mans arabalarında falan, yani yarış arabalarında Evet. olan aslında cam sistemi. Lexan mamülü. Lexan. Evet. Evet, bu kilidi açıyoruz. Tamam. Heh, Sonra onu kendine doğru çek. çektim. Gördüğünüz gibi Evet. açıldı. Bu böyle. Çok güzel ya. Evet. Plexi tabii ki tamamen olay burada hafiflik Tabii. ve biraz da içeriye hava girmesini sağlamak. Burada tabii bu olduğu zaman bütün cam açma mekanizması da kapının içinden söküldüğü için inanılmaz bir ağırlık tasarrufu oluyor. Kapıyı da gel bir çek Celil. Bak kapı da çok enteresan arkadaşlar. Kapı da komple karbon ve içinde hiçbir şey yok. Burada incecik bir karbon var Evet. sadece. Kapı zaten bayağı tüy gibi yani. Acayip. Komple alüminyum zaten kapının dışı da. Kapı kolu normalde burada mıydı abi bu Hayır. otomobillerde? Bir gelsene Celil. Modela'ların kapı içi tamamen farklı. Şurada Bu zaten bir şey vardı. evet. Bunu buraya almışlar artık. Aracın adı ticari aracı Ferrari Challenge Stradale. Yani Evet. Ferrari 360 Challenge Stradale değil. Ferrari Challenge Stradale. 360'ı çıkarmışlar. 360 çıkarmışlar. Stradale de İtalyanca sokak ya da yol demek. Yani normal yol otomobili gibi. Yarış otomobilinin yol versiyonu gibi. Evet. Adlandırmışlar. Evet. Şuraya geçmişken içine bakalım mı? Gel Celil'ciğim. Direksiyon farklı. Ortada normalde bu karbon yok. Alcantara Evet. kaplı değil torpido. Evet, torpidonun altı komple farklı. Koltuklar zaten Koltuklar zaten Recaro'nun Karbon koltukları. karbon koltukları. ama bayağı ayar seçeneği var. Yani Tabii. ileri geri sırt ayarı Tabii. falan var. O, Böyle o anlamda kütük rahat. gibi durmuyor. Evet. Durmuyor evet. Direksiyonun arkasındaki kulakçıkların bir tanesi daha uzundur Modena'ya göre. O da daha viraj içinde vitesi değiştirmek için. Vay. Tabii. Bak mesela Güzel detaymış. yukarı doğru daha uzun, aşağı Evet. doğru daha kısa. Evet. Sen viraj içinde vites küçültmezsin diyor. Viraj içinde en fazla büyütürsün diyor. Doğru. Şimdi sen viraj içinde vites küçültür müsün? Küçültmezsin. İşte bu kadar basit abi. Vay be. Müthiş. Ya koltuğun ayar mekanizması bile karbon yani. Bu aracımızda karbondan kaçmadık. Yangın söndürücü de opsiyonel bu arada. Öyle mi? Aracın opsiyon donanımında. Bu arada opsiyonları da isterseniz bedava veriyorlar yani. Bunu bedava veriyorlar isterseniz. Ya da normal camla veriyor yani. Bu fabrika çıkışı o kadar az arabada var ki. Bunlar sonradan takılmış ama Ferrari'nin orijinal ekipmanı. Çok az arabada var. Evet. Lastiklerinden bahsedebiliriz. Tabii. P0 Corsa. Evet. P0 Corsa'nın nesi özel diyebilirsin ama 2004 yılında çok özeldi. Yani bu zaten otomobil olarak hem bu hafifletilmiş ve güçlendirilmiş otomobillerle ilgili bir segment açtı dünyada. Hem de lastikte de aynı şey başlattı. Yani lastikte de hem yarı yol kullanımı hem yarı pist kullanımı ikisinin kombinesi yeni bir segment yarattı. Ondan sonra Corsa çıktı, Trofeo çıktı, işte rakipleri Super Sport çıkardı. Hepsi burada bir pazar olduğunu gördü. Ama bu otomobil için geliştirilmiştir. Bu otomobil için geliştirilmiş bir lastik. Lastikler ondan sonra da artık diğer otomobillerde ondan faydalanır ya. Aynen. Zaten şimdi bazı markaları söyleyince bazı markalar geliyor aklı. Hazır böyle ekipmanlara gelmişken ben de sana Ferrari'nin en güzel ekipmanlarından ve uzun yıllardır yol arkadaşlığı yapan bir ekipmanı da hediye edeceğim abi. Hadi bakalım. Alabilir miyim benim hediyeyi? Ferrari deyince bir de Shell geliyor akla. Tabii ki. Biliyorsun ve Helix geliyor abi, motor yağı. Evet. Şöyle abicim, Ferhat Bey hediyemiz. Teşekkür ederim. Helix'in. Yani bu uzun yıllardır zaten birlikte partnerlik yapıyorlar. Bu motorun gelişiminde muhtemelen Helix'in de büyük Tabii bir katkısı kesinlikle. vardır. Formula 1'den beri büyük geçmişinde zaten Hep Schumacher'den beraberler. beri katkısı büyük şeyin. Kesinlikle. Bu yağda da %50 uçuculuk özelliğine sahip. Bu %50 daha az uçuculukla aslında motordaki gerginliği falan her şeyi de alıyorlar aslında. Yakıt ekonomisi tabii ki sağlıyor ama bu otomobilde çok yakıt ekonomisinin bir önemi yok. Burada Ama önemli motor olan üzerindeki gerginliği alıyor ve aynı zamanda işte performansı arttırmış oluyor. O yüzden iyi bir ekipman Süper, yani çok Ferrari teşekkür için. ederim. Ne demek? Her zaman abi. Ben bunu alayım.
Bagajı atalım Ferhat abinin. Bagajı atalım. Arkaya bakalım. Buyurun Celil Bey. Arkada normalde şu ızgara yok arkadaşlar. Bazı Arkada evet. modern sahipleri alıp sonradan takar ama Evet, opsiyonel onlara olarak var ama bu standart olduğu için. standartında var. Tabii ki burada yine Lexan kullanımı var. Hı hı. Bu hava girişleri farklı. Motorun içerisindeki bir sürü komponent farklı. İşte tabii ki bu muhteşem yarış şeritleri. Evet. Bunlar zaten Bu efsane. Bahsederiz harika sürüşte. Bir kaputu açayım detay. bu arada. Gelmişken. Onun dışında tabii şu kaputun şu eğimi farklı. Evet şu eğim yok normalde. Hafif bir, evet. Burada yalıtım, ilave yalıtım var çünkü bu egzoz sistemi inanılmaz bir ses çıkarıyor ve sıcaklık veriyor. Bu egzoz sistemi şu anda dünyadaki yapılmış en yüksek son otomobil egzoz sistemi. Yani bundan sonra yapılan hiçbir otomobil bunun üzerine kadar çıkmadı. kuvvetli ve yüksek desibel ses çıkaramıyor. Vay. Evet. Çünkü ondan sonra çok fazla ses regülasyonları ve baskılamaları geldi. Hı hı. Yani bu dünyadaki standart alabileceğin en yüksek ses çıkaran otomobil. Desibel olarak. Evet. Vay be. Zaten burada da Shell yazıyor. Tabii. Gilco Shell Aynen, radyatör. burada işte antifrizleri var. Antifrizleri bile Bunlar hava Shell. filtreleri, gene bunlar da karbon. İşte yan korumalar, bunlar karbon. Motor kırmızı olması bile başlı başına zaten böyle bir sanat eseri gibi duruyor ya. Yani Muhteşem bir tablo motor. gibi arkadaşlar şu an görüntü. Böyle İtalyan bir sanatçı sanki tablo yapmış. Zaten yani. aslında Ferrari de öyle düşünüyor çünkü bunu bir camın altına koymuş. Baksana. Evet. O yüzden değil mi? Aynen öyle. Bu bir tablo diyor, onu görmen lazım. Yani. Bu modele başlamış bir tasarım akımıdır ve şu anda dünyada bir sürü otomobilde var. Var evet. Bu hava girişi de tabii ki farklı Tabii arkadaşlar. oradaki difüzörler Bu difüzör. başka. Arabanın altına giren hava belli bir yol içine giriyor ve o belli bir yoldan sonra istediği akımı Downforce'u oluşturup yaratıyor. yukarı çıkıyor. Burada da Modena'dan çok daha geliştirilmiş bir arka difüzör ve bu büyük vortexler de Bu çok kadar daha- derin olduğunu bilmiyordum mesela. Evet. Bayağı buna böyle gidiyor bu arkadaşlar. Evet. Arka tekerleğin ortasına kadar gidiyor yani. Böyle bakıp sırıtıyorsun abi sadece otomobile. Çok enteresan değil mi? Enteresan bir his yani. Bakıp böyle sırıtıyorsun. Evet. Mutlu oluyor insan. Baktıkça bile mutlu oluyor yani. Alüminyum şasi bir kere. Alüminyum Evet. şasili dünyada o kadar az araba var ki bugün bile hala. Evet. Yani alüminyum şasi için Alcoa diye dünyanın en büyük alüminyum üreticisi Kanadalı. Ferrari için özel Modena'da bir fabrika kurmuştu 99 yılında. Ve ondan sonra Ferrari alüminyum teknolojisini daha da geliştirdi. Yani şu kapı içlerinde bile görünüyor zaten Tabii. alüminyum. Garip bir his de aslında aynı zamanda böyle bir şurada dokunuyor olmak bile garip bir his yani. Burayı özellikle boyasız bırakmışlar bence. Tabii. Arabanın alüminyum şasili olduğunu göstersinler diye. Evet. Çıkalım mı abi sürüşe? Çok heyecanlıyım ben. Zaten şu anda otomobil ölü yani. Hiçbir şey anlamıyoruz. Öyle Değil mi? bakıyoruz. Ama o bile güzel işte. Değil mi? Rengi de özel biliyorsun. Rosso Scuderia. Scuderia yarış... Nar çiçeği diye. Nar çiçeği. Ferrari yarış takımının kullandığı kırmızı. Normalinde bu renk yok mu? Modena'nın normalinde yani. Bu renk alamıyordu. Daha sonradan opsiyonel olarak Çıkarttılar. Bu arada arkadaşlar araba niye kirli söyleyelim. Sahibini videonun ilerleyen dakikalarında anacağız otomobili. Fakat tabii ki o kadar hassas bir insan ki sahibi, ben de olsam ben de aynı şey yaparım. Otomobili yıkamayın dedi özellikle. bir de bizim de otomobil olan saygımızdan. Tabii ki. Aynen öyle. O da var tabii ki. Kendi özel şampuanlarla falan yıkadığı için biz de ona saygı duyup hiçbir şekilde ellemedik otomobili. O yüzden böyle çekiyoruz. Özür dileriz kirlilik için ama bu otomobilde hiçbir önemi yok Kullandığını bence. gösteriyor yani Evet. birazcık da. Aynen öyle. O da muhteşem bir şey tabii. yani. Garaj gülü değil yani. Değil. Evet. Aynen öyle. Geçelim mi? Geçelim. Hadi. Hadi bakalım. Bir tane dergide okudum dün bir otomobili. Diyor ki böyle yeşillikli bir orman yolunda gözlerinizi kapayarak, şimdi dergi olduğu için tabii tarif edemiyor. Gözlerinizi kapayarak kıpkırmızı bir otomobilin gittiğini ve sesini hayal edin diyor. Çünkü başka türlü anlatamayacağım ben size bu otomobili falan diyor. Adam o kadar etkilenmiş. Şimdi ben o yüzden böyle bir yola geldim. Ya arkadaşlar bir kere, şimdi çok otomobil kullanıyoruz tabii ki. Ama şu otomobilde hissettiğim mekanik şeyler, yani vites değiştirince böyle şanzımandaki sesleri falan duyuyor olmak müthiş bir his. Çünkü artık yeni otomobillerde maalesef bu yok. Yani günün başından beri Ferhat abiyle şey konuşuyoruz. Pisttadan daha çok eğlenebilir misin? Yani daha iyi hissedebilir misin kendini? Muhtemelen hissetmezsin. Düşün yani, pistadan bahsediyoruz. Araba yaratık gibi duruyor artık. Hiperkar yani. Egzotik otomobil ama şundaki manuel hissi inanılmaz bir şey yani. Ben şimdi tabii ki Ferhat abinin ne kadar Ferrari hastası olduğunu bilenler vardır. O yüzden ben şimdi videonun sonuna kadar susacağım ve Ferhat abiye bırakacağım sözü. Yok canım, estağfurullah. Bence şimdi ikimiz de susalım. Sen biraz gazla. Gazlayayım abi. Egzozu Valfi'yle açalım. Valfi de anlatacağım. Bence biraz gazla.
Müthiş bir ses ya. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Video bu kadar. Alt yazılarda okuyabilirsiniz. Ya, of. Abi muhteşem bir şey ya. Böyle elim ayağım boşaldı ya. O güzel bir his ki arkadaşlar. Yani bence tüyler diken diken değil mi? oldu. Vallahi. Ya bunu hissettirebilen otomobil dünyada o kadar az ki. Çünkü bu sadece 4 tekerlek ve bir motor ve bir şanzımandan hikaye değil. Yani bu otomobil üreten herkesin hissettiklerini şu anda hissediyoruz aslında. Evet. Yani bu otomobil üreten, test eden, pazarlayan, satan, arabanın teslimatında imzasını alan insanların heyecanı, Heyecan, hepsi değil mi? bir paket yani. Sen bugün nasıl bir camiye girdiğin zaman kendini iyi hissedersin. Çünkü camide herkes oraya dua etmeye gider ya. İyi hisseder. O yüzden caminin içerisinde kötü hissetme imkanı yoktur. Yok, Yani. evet. Bir Çünkü huzur herkesin dolar bir içine. enerjisi pozitiftir. evet. Ama böyle sevmediğin bir insanın odasına gidersin. O odada hep böyle kendini gergin hissedersin. Bir an önce çıkayım istersin. Evet. Bu hesap. Vallahi öyle. Evet yani bu otomobili yapan, en son pasta cilasını yapan adam bile tutkuyla Ya bu nasıl bir şey diye heyecanla böyle yapıyor, siliyor. değil Biz mi? de o anlamda bakıyoruz zaten. O kadar çok anlatacağım şey var ki aslında şu anda gerçekten konuşmak istemiyorum. Gerçekten o kadar çok anlatacağım şey var ki. Challenge Stradale bugün otomobil endüstrisinin gelebileceği en hissiyatı yüksek otomobillerimden biri. Başı diyemem çünkü o çok göreceli bir kavram ama bu 1288 tane üretilmiş, Türkiye'de sadece 3 tane olan ve bu aracı sahibine buradan özellikle çok büyük selam gönderiyorum ve bu aracın özellikle çekilmesini kendi istedi. Evet. Ben de buradan bu saygı çok ve fazla sevgilerimi iletiyorum. yaşayabileceğiniz bir şey değil. Çok mütevazi birisidir öncelikle onu söyleyeyim. Yani bazıları sen çok iyi biliyorsun sırf Kesinlikle. kendini göstermek, otomobil göstermek için bu işi yaptırıyorlar. Yani ben sabah tanıştım. Hayatımda tanıdığım en mütevazi ilk 3 insandan biri olabilir. Biri Ferhat abidir. Estağfurullah. Bunu durup anlatacağım. Yani öyle bir şey ki lafını kestim abi, çok Estağfurullah. özür dilerim. Gerçekten arkadaşlar bazıları şov yapmak için arabasının çekilmesini istiyor. Bazısı hiç çekilmesini istemiyor. Evet. Yani bu insanlar üçe ayrılıyor. Bazısı da gerçekten siz bu otomobilleri görün, insanlar bu otomobilleri görsün, hissiyatını anlasın diye çekilmesini istiyor. Evet. Bu aracın sahibi de böyle bir insan. Biz de buradan çok saygı ve Kesinlikle. sevgilerimizi iletiyoruz yani. Çok sevgilerimi iletiyorum. Çok büyük bir otomobil koleksiyoneri. Ve bana ne dedi biliyor musun? Ferhat dedi bu otomobil dedi milli servet ve bu otomobil dedi ben dedi Türkiye'de olduğunu da göstermek istiyorum. Senin de bu otomobili farklı anlatacağını biliyorum ve de dedi yapabiliyorsanız dedi bir de İngilizce altyazı yapın çünkü Süper, bu otomobille ilgili yapacağız. doğru düzgün bir Video yok. bilgi kaynağı yok. Evet. Yani düşünebiliyor musun? 00100 var, işte egzoz sesi var. Genelde onlar var YouTube'da yani. Yapacağım ben de altyazı buna. Challenge Buyur Stradale yani Modena demek. E200'e E63'e E200 demek. Ve aynı Evet. şey. Hatta bence fark daha büyük. Şimdi Challenge Stradale Ferrari'nin hafifletilmiş ve güçlendirilmiş ve pist odaklı yapılmış otomobiller serisinin ilki. 2004 yılında çıkıyor. 1288 tane üretilmiş ama aslında Ferrari net rakam vermiyor. Biraz araştırmalarla işte çıkan şasilerle bu rakam oluşuyor. Bu otomobilin bazı aslında 360 Challenge yani 360 versiyonun yarış otomobilinden tasarlanmış ve yapılmış. Mesela 430 Scuderia, 488 Speciale ve 488 Pista bütün bu otomobillerin yeni versiyonları hepsi mevcut arabanın üzerine geliştirilen otomobiller. Bu yarış otomobili üzerine geliştiriyor. Yani yol otomobili üzerine değil yarış otomobili üstüne geliştiriyor. O yüzden birinci özelliği o. Zaten bunu ilk marşa bastığınız andan itibaren anlıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bir yarış otomobili gibi çalışıyor. Sesler ilk kilometrelerden itibaren öyle gelmeye başlıyor içeri. Yani daha bunu çalıştırdığınız anda hani bazı şeyler de söyleriz. Daha ilk kilometreden itibaren araba nasıl güçlü olduğunu hissettiriyor, şunu hissettiriyor, bunu hissettiriyor. Bu marşa bastığınız andan itibaren istiyor. Marş sesiyle bile Kesinlikle yarış otomobili olduğunu hissettiriyor. Aynen yani. öyle. Otomobilde şanzıman robotize edilmiş, düz vites, tabii ki hızlandırılmış, software'i ve hardware'i ile değiştirilmiş, 150 milisaniye vitesleri değiştiriyor. Enzo ile aynı zaman. Üzerinde seramik fren sistemi standart. 2004 yılından bahsediyorum. Dünyada Enzo'dan sonra standart seramik fren sistemi olan ilk araç. 38 santimlik. 3.6 litrelik 425 beygir bir atmosferik makine var. Bu atmosferik makine 2004 yıl 118 beygir litre başına güç veriyordu. Sakın S2000 ile karşılaştırma gibi bir cahilliğe girmeyin. 2 litre arabayla 3.6 litre araba aynı beygiri veremez. Yani 3.6 litrenin 118 beygir vermesi 2 litre arabanın 180 beygir vermesiyle eşdeğerdir neredeyse. Hacim arttıkça orada beygir artmak çok zordur. Otomobil 5 sübap 155 motorunun
derivesi ama aslında bambaşka, sadece bloğu aynı. Bambaşka üst bir bloğu da farklı. Üst Ya, bloğu da farklı. alt Titanyum bloğu aynı. konrodlar var, titanyum yaylar var otomobilde. Arabanın zaten şasisi ve body'si alüminyum olduğu için hafifletecek hiçbir şey bulamamış Ferrari ve o hafifletilmiş bir şey bulamamış halde arabadan 110 kilo almış. Ve bu otomobil modern Ferrari'ler arasındaki en hafif otomobil. 1180 kilo. Ve bu bir daha da yalkalanabilecek bir rakam değil. Yani Çok bugün zor artık. Bu teknolojilerle çok 1300 zor. beygir, 1300 kilo ve üzeri altı geldiğiniz zaman vay anasını ne kadar hafif araba diyoruz. İşte Senna 1200 kilo vay anasını diyoruz. Bu araba 1180 kilo. Ve yani o zaman çıktığı zaman da tabii çok büyük sükse yaptı. Şu anda bu bulunduğumuz otomobilin mesela opsiyonel Lexan camları var. İşte 4 nokta emniyet kemeri de mesela bu arabada ücretsiz bir opsiyondu. 4 nokta emniyet kemeri alıyorsun. Çoğu markada opsiyonu bırak. Yani parayla bile satın alamayacağın bir şey ve bunu opsiyon olarak, çünkü bu otomobilin ömrünün %20'si piste geçecekmiş gibi tasarlanmış. Ferrari öyle düşünüyor. Bu arabayı alan adam %20 piste gazlar diyor. Otomatik modu yok dediğim gibi araba. Yok, evet arkadaşlar. Otomatik modu yok. Arabayı sürekli manuelde kullanmanız lazım. O müthiş bir şey ya. İnanılmaz. Keşke bütün otomatik arabalar şöyle Evet. olsaymış. Çok güzel. O yüzden bu ne yapıyor? İki elinizde sürekli direksiyon olmak zorunda. hep işin içindesin. Evet. Müthiş bir şey. Yani öyle telefonla oynayayım, Instagram'a bakayım, yazsam. Mümkün değil. Yok. Yani. Bu arada frenlerden de biraz bahsedeyim abi. Arkadaşlar yani en enteresan şeylerinden bir tanesi de fren otomobili. Daha önce karbon seramik frenli otomobili kullandım ama bunda daha gazdan ayağını çektiğin anda ayağını böyle fren pedalının üstüne göster durmaya başlıyor. Çok acayip. Yani milimetrik çok hassas çalışıyor. Bu da tam bir muhtemelen Formula 1 otomobili hiç kullanmadım ama F3 falan kullandım. Onlarınkiyle biraz benzeşiyordu. Tabii zaten bu muhtemelen öyle. birinci Formula 1 jenerasyon otomobili olduğu böyle. için tabii birinci jenerasyonda o fading dediğimiz daha az tabii. Yani çünkü o normal kullanıcıyı bir anda şok eden bir şey. Evet. Yani bir anda ayağını koyduğun anda bir tepki vermesi normalde. Çünkü basarsın bir gecikme olur, bir ezersin freni. Ondan Evet, sonra bunda öyle bir şey yok. Bum! O tabii yarış Mesela- otomobil teknolojisi. Şurada bir bakayım mı? İçim çıktı ya. Dur geri gelsin organlar. Vallahi billahi. Ruhu çıkıyor insanın yani. Race modunu alalım. Ben Race Mode'da şanzıman deliriyor. şanzıman çıldırıyor. Gaz tepkileri falan da Gaz acayip tepkisi oluyor. direkt artıyor tabii. Bu arada bu şanzımanlar bazı insanların hoşuna gitmeyebilir. Ama hani bu arabayı saygısızlık olmasın diye hiçbir şekilde ben kötü bir şey söyleyemem. Bu şanzıman için benim sevdiğim bir şanzıman da zaten. Böyle vites geçişlerini size böyle kanınıza kadar hissettiriyor. O çok Kesinlikle. güzel bir şey yani benim için. Evet. Sarsması falan müthiş bir şey yani. Bu şanzıman teknolojisini biliyorsun. Sana. Yürü sen. Burada yürü. Çok güzelsin ya. Bu son kaç olur bize? Ya bu senin canını... Bazısının parası, bazısının doğası. Allah razı olsun. Bu arada bu araba satılık değil. 6 ileri. Evet satılık değil Evet. araba arkadaşlar. Yani Altı teklifleri ileri açık ama satılık değil. değil. Evet. Ben de olsam ben de satmam. Yani arabada zaten abi race diye bir mod var ya. Yani bu race modu zaten bu gerçek race. böyle başladı. Yani Evet. bu terminolojide yoktu. Şu anda bir sürü arabada var bu. Evet. Vay diyemeyebilirsiniz belki ama yani bu race modu 2004 yılında yoktu. Enzo'da başladı bu race modu. Ve sonra bu arabaya koydular. Yani çok acayip. Mesela sonra bu yarış şeritleri. Yarış şeritlerini İtalya'da bir baba oğul boyuyor. Şaka yapmıyorum. Vay be. Ferrari fabrikasında boyanmıyor. Ferrari fabrikasının dışında bir atölye var. İsmini söylemeyeceğim. O atölyede bir baba oğul bu şeritleri elleriyle boyuyorlar. Sonra arabaya ona göre tekrardan bir son kat atıyorlar. Ve o yüzden sen şeritte elini koyduğun zaman şeritte şey yok. Hiçbir şekilde. Hat yok. Aynen öyle. Yükselti yok. Ve bu şerit o zaman 4650 euroydu opsiyon. Şu anda tabii daha pahalandı. Yani ne TL'ye çevireyim ne vergilendireyim bunu. Çünkü bunu ilk başta 3 ile çarpıyorsunuz. Sonra Evet. işte artık 7 ile mi çarparsın, Artık 8 ile evet, mi çarparız çarparsın, belli değil 6,5 ile mi çarparsın onu videoyu izlediğiniz güne göre değiştirirsiniz. Güne ama- göre çarpalım arkadaşlar. Ama sonuçta Maalesef. bu yarış şeridi bile otomobilin en özel ve en böyle öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Başka
otomobillerde çok fazla sıklıkta görmediğiniz bir özellik. Mesela tamponları fiber otomobil ama bununkisi daha da hafifletmek için rezin denen bir madde var. Rezin maddesiyle yapılmış. Çok daha hafif. Dediğim gibi motordan ağırlık sistemi kullanılarak ağırlık alınmış. Lexan camlardan alınmış. İşte bu otomobilin içerisindeki her şey karbon. Herhalde mesela otomobil dışına karbon fiber hiç kullanmıyordu. Ta ki pistaya kadar. Pistada ilk başta başladı. Evet. Motor kaputu ve arka kaputta ve tamponlarda karbon fiber kullanmaya. Daha öncesinde hiç karbon fiber kaportada kullanmıyordu. Çünkü zaten otomobil alüminyum. Hani alüminyumla karbon fiberin çok fazla bir ağırlık farkı olmuyor. Otomobil tam bir klasik, modern klasik. İleride çok kıymetlenecek. Kesinlikle çok kıymetlenecek. Çünkü bu otomobilden düşün F40'tan daha az üretilmiş. Efsane F40'tan daha az üretilmiş bir otomobil. 430 Scudera'dan da daha az tabii ki. Speciale'den daha az. Pista'dan da az olacak tabii ki. O yüzden çok yüksek bir koleksiyon değeri var. Ve tabii bunu satın alanlar koleksiyon mantığıyla hareket ettiği için işte 430'unu da alıyor, Speciales'ini almak istiyor, Pistas'ını da hepsini bir araya getirmek istiyor. Bu o zaman tabii eşsiz bir koleksiyon oluyor. Bu arada mesela Diablo daha sertti. Diablo kadar sert bir otomobil değil mesela. Yani tabii o süspansiyon konusunda Ferrari çok geliştirdi kendini. Her ne kadar hardcore da olsa yani dediğin gibi çoğu çok sert otomobilden daha kullanılabilir halde. Onun dışında tabii arabanın altı da komple kapalı ve komple karbon fiber. Evet. O da acayip aerodinamiği etkiliyor. O aerodinamiği etkiliyor. Bütün mekanisesi 0.33. Yani 0.33 böyle bir dış otomobili mantığıyla üretilen bir otomobil için çok düşük bir rakam. Rezan okunuyor. Teybi kısacağım arıyorum. Teybi yok. Niye? Çünkü yok. Opsiyon alabiliyorsun. Alıyorsun. Ama baksana şimdi opsiyon aldığın nereye zaman şuraya böyle çok çirkin bir tane. Evet böyle aciko gibi duruyor. Olmaz evet. Bu görüntü zaten mesela sanat eseri ya. Yani şu dikişler falan arkadaşlar. evet. Böyle 450 bininizi de çağırıp buraya şunları tutmak istiyorum yani çok güzel Alcantara'nın bir şey. Terminolojiye çok daha fazla girdiği otomobillerden biri. Çünkü evet. Alcantara deriden daha hafiftir. Evet. O yüzden otomobilde bir ağırlık azalması sağlar. Aynı zamanda dayanıklıdır arkadaşlar. Tabii. Ve yarış otomobillerinde yansıma olduğunda pilotun gözüne çarpmasın diye kullanılır. Evet. Yansıma torpidodan. Kesinlikle. İşte bu da bir yarış otomobili olduğu için evet. Bunlara kullanılmış. Orta konsol tasarımı da tamamen farklı. Evet. Normal 360 modeline göre işte göstergesi farklı, direksiyonu farklı. Yani bu mesela 400 Scudera'da bu kadar büyük fark yoktur içinde. Speciale'de de yok, Pista'da da yok. Tamamen yepyeni baştan aşağı yapılmış, sadece üst tarafı aynı bir iç mekandan bahsediyoruz. Bunların hepsi tabii ki maliyet yani. Tabii. Bu arada 20.000 küsur kilometrede arkadaşlar. Evet. Ne yakıyor diye sorup buradan Ferrari etkilediğinde bir dava bekliyorum kendime. Sormayacağım ne yakıyor diye. 30 litre üstüdür. Tabii. Eski zaman. Teknoloji olduğu için. Pistte falan 40'a yaklaşırsın yani. Bunun özelliği tabii 5 subaba, 5. subaba 5000 devirden sonra açıyor ve o zaman hem senfoni değişiyor hem gidiş değişiyor. Yani 5000 devirden sonra arkadaşlar race modunda değilseniz ses değişiyor. Race modundaysanız eğer komple her devirde var o değişim. Ama araç sahibi bir tane valve takmış otomobile. O sesi aralarda duymak için gazlamadığı zamanlarda da. Ses yani zaten bu otomobil için yorumlar şöyle hep 8000'den sonra kendine geliyor diye. Ama tabii biz de Türkiye'de 3 tane olan otomobilin bir tanesinin sahibi olmak istemeyiz. Aslında isteriz de zorla istemeyiz. Ferhat abiyle Uber yapıyormuşuz değil mi sonra Ferhat'la hafta sonları? Allah korusun. Yani direksiyon hissi şöyle söyleyeyim size yani bak bilmiyorum şu arka kameradan görünüyor mu? Şuraya bak, gidiyoruz düz ya. Bak böyle bir şey olamaz yani bu kadar hızlı tepki. Çok az otomobilde görmedim daha. Belki ilk bu otomobilde görüyor olabilirim. İnanılmaz yani. Analog. Jilet gibi evet. Analog. Her şey analog abi. Müthiş bir şey yani. Bu sürüş zevki dediğimiz şeyin ne beygirle, ne arabanın fiyatıyla, ne de yılıyla alakası yok. Hiçbir şeyle alakası yok. Ben mesela daha önceki bir video dedim ki Golf R GT-R'dan kullanması daha zevkli. Bu Golf R'ın GT-R'dan daha iyi bir otomobil olduğu anlamına gelmiyor. Bu kullanmasının daha zevkli olduğu anlamına geliyor. Bu da öyle. Mesela bu otomobil Pista'dan daha iyi bir otomobil mi? Tabii ki değil. Ama daha zevkli olur. Yani gerçi Pista'yı kullanmadım ama yani Speciale'den daha zevkli olduğunu söyleyebilirim. Yani markaların en çok takıldığı konu sürüş keyfi zaten. Evet. İşte bu sürüş keyfi. Bu sürüş keyfi de birkaç tane elementin birleşmesiyle oluşuyor. 1. Gaz tepkisi. 2. Direksiyonun hissiyatı. 3. Şanzıman hızı. Bunlar çok basit yazılıyor ama direksiyonun hissiyatı. Mesela direksiyonu böyle döndürüyoruz. Direksiyon öyle dönmesi çok önemli ama bunun şasiyle inanılmaz bir uyumlu içinde olması lazım. Çünkü direksiyon dediğiniz aslında şasiyle alakalı. Şanzıman dediğiniz aslında motorla alakalı.
O yüzden zaten en çok yatırım yapılan yer otomobilin şasi. Tabii şasi düzgün olmazsa sen ne yaparsan. İşte Hiçbir mesela şey çoğu olmaz. Amerikan arabasında bu hikayeyi görememizin sebebi o. Evet. Şasiler düzgün. Çok mutluyum şu an. Video şu an umurumda değil. Ya gerçekten konuşmak istemiyorum. Vallahi İnan ya. yani. Of. Of. Ve en acısı ne biliyor musun? Böyle otomobiller olmayacak Doğan. Evet. O çok acı. Yani olmayacak. Ben o yüzden böyle çok şanslı insanlardan biriyim. O da sayende. Gerçekten çok Estağfurullah. teşekkür ederim. Bu otomobili belki hayatım boyunca kullanamayacağım ama yani şu işte 15-20 dakika neyse müthiş bir şey ya böyle. Anlatamıyorum, gerçekten anlatamıyorum. Çok Ya, şaka gibi. İnşallah hepinize nasip olur arkadaşlar. İnşallah, Şöyle bir otomobili inşallah. bir gün kullanmak. Bu analog his acayip bir şey ya. Gerçekten. Var mı abi söyleyeceğim bir şey? Ay. Pardon. Var mı söyleyeceğim bir şey? Dediğim gibi ya, yani ben gerçekten konuşmak istemiyorum. Çünkü Eyvallah. bu konuşulacak bir otomobil değil. Değil. Bir şeyler anlattık. Bayağı da bir şey aslında var ama Evet. yani sadece şu otomobil sevginiz varsa bu otomobil biraz daha araştırın, bir görün. Yani bu tip otomobillere biraz daha ilgi duyun ve yani bunların böyle sadece 3 tane 5 tane civatayla bir araya gelinmediğini, aslında bunların hepsinin altında bir ruh oldu. Ve o ruhun altında da aslında gerçekten özel insanlar olduğunu görün. Yani Ferrari niye Ferrari? Çünkü Enzo Ferrari bir deliymiş. Montezemolo da gene bir deliydi. Şimdi bundan sonra ne yazık ki Ferrari böyle araçlar yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda Ferrari'nin başındaki olan adam bir deli değil. Şu anda Ferrari'nin başındaki olan adam bir sigara üreticisinin dünya başkanı. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun gerçekleşme şansı yok. Yok. Nasıl seni bu kanaldan alalım, bu kanala kimi koyarsak koyalım bu kanalın devam etme şansı yok. Aynı hesap. Aynen. Yani Ferrari bir marka. Evet, Ferrari çok büyük bir marka ama markayı oluşturan gene insan. İnsan. O insanın ve ekibi tabii ki tek başına değil. Hiçbir zaman tek başına olmuyor ama sonuçta insan ve insanlar. O yüzden çok etkileyici geliyor bana yani. Çok özel geliyor. Manyaklar güzel işler yapıyor. Vallahi. Hadi bitiriyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Saçmalık bu ya. İçer misin? Çok güzel ya.